sizlerle görselde görmüş olduğunuz harika motif çalışmasını yapacağız. İp olarak ne kullandım? Bakın polyester makrome iplikleri elimde kalmış olan, şöyle yakından göstereyim. Çok kalın değil zannediyorum, 2 milimlik ipler arkadaşlarım bunlar. Tığ olarak ise bunu yaparken 3 milimlik tığ kullandım. Hazırsanız başlayalım. Şöyle ortası için 2 kere sarmış olduğum bir sihirli halka yapıyorum şu şekilde. Evet, toplam 8 tane sık iğne yapıyoruz bununla birlikte. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sihirli halkamızı kapattıktan sonra arka tarafta bu ipi sağlamlamayı unutmayın. Yoksa zamanla kullanırken açılıyor arkadaşlarım. Şimdi bakın. Buraya geliyorum. Şöyle bir kaydırmayla kapatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kaydırmayla kapattık. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi ip aldım. Burada 16 tane ikili trabzan olacak. Her birine ikişer kez batarak 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. 1. Aynı yere tekrar. 2. Hemen yana geçiyorum. 1. Aynı yere bir tane daha. 2. Her birine ikişer ikişer girerek 16 tane bu sıramızda ikili trabzan oluşturuyoruz. Evet, bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane daha yapıyorum. Ve 16. Evet. Şöyle başlamış olduğum yere 3 zincir çekmiştim ya, bakın onun üçüncüsüne geliyorum. Bir kaydırma, bir zincir. Ve burada bunu koparıyorum. Evet. Polyester makrome ipliklerde mutlaka ipi yürüttükten sonra uç kısmını yakmamız lazım. Yoksa açılır arkadaşlar. Şurada şöyle hemen bir göstereyim. Ve şu sihirli halkayı böyle hiç bilmeyen arkadaşlarımız için daha ince bir tığ alayım hemen. Bakın bunu burada mutlaka şöyle birkaç defa bu işlemi yapın. Burada bu ipi sağlamlayın. Yoksa sihirli halkanız zamanla açılır. Şimdi bu ipimizle devam ediyorum. Bakın şu orta kısma yapacağımız çiçeğimize ilk olarak başlıyoruz. Yani şu anda benim ortadaki çiçeğim bej olacak. Altındaki şu bordo olan zemin ise yeşil olacak. Dolayısıyla ilk önce çiçekten başlıyorum. Rengini buna göre ayarlamanız gerekir. Şimdi şöyle hemen
ipimi sabitliyorum. Geliyorum herhangi bir yerden. Bakın bağladım. Şimdi burada şöyle baştaki ipi de araya alarak 1, 2, 3 tane bu şekilde temizleyerek devam edin ama ucuna mutlaka yakın başlarken. 3 tane zincir çektim. Ardından aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. 3 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıramız bu şekilde devam edecek. Bir zincir, bir tane atlıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 8 tane grubumuz olacak. Evet. Devam edelim. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Bakın sonuncu grubumu yapıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yine yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aralarda birer boşluk var, birer zincir var ve 8 tane grubumuz olacak. Bir zincirimi çekiyorum. Yine şurada 3 zincir çekmiştik. Üçüncüsüne giriyoruz. Şöyle bu ipi kesmiyoruz şimdi. Bu ipi bekletiyoruz. Şöyle uzatalım, çıkmasın. Diğer zemini oluşturacağımız yani şu bordo kısmı oluşturacağımız rengimizi şu anda ekliyoruz. İkisini beraber götüreceğiz. Bir müddet, birkaç sıra. Evet. Şimdi bakın herhangi bir yerden şu şekilde şöyle ön taraftan giriyorum. Yine 3 tane zincirle başlıyoruz. Şu ipi de araya almayı unutmayalım. 1, 2, üçüncüyü şuraya bağlayacağım. Bakın 2 zincir çektim. Üçüncüyü şöyle ekledim. Tekrar göstereyim. 2 zincir burada çektim. Üçüncüyü ise şöyle giriyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle yine önden şu atlamış olduğumuz kısma geliyoruz. Şuraya giriyorum. 1, bak ikinciyi şuraya monte etmemiz lazım. Şöyle. 2. Hem ikili trabzan yapıyorum hem buraya bağlamış oluyorum. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ip aldım. Bak geliyorum buraya. Şuradan ön kısımdan giriyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. 1, ikinciye buraya bağlıyorum. Ve 2. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Sıkmayın, elinizi rahat bırakın. Yine şurada atlamış olduğumuz bir taneye giriyorum. 1, ikinciyi buradan 2. Tekrar 1, 2, 3, 4. Şimdi geliyorum. Yine şuradan 1, 2. 1, 2, 3, 4. Tekrar bakın
Buraya geliyoruz. Bir de buradan 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle önden alıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, ikinci buradan 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve şimdi ne yapıyorum? Şu başlamış olduğum yere geliyorum. Bunu şöyle kaydırmayla yine bağladım ve uzattım. Bu ipimiz de böyle bu şekilde burada bekleyecek. Bir bunu örüyorum, bir diğerini örüyorum. Şimdi bunu burada bırakmıştım. Tekrar bej ipimi aldım. Bakın burada bırakmıştık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İp aldım. Şöyle şu yeşili arkaya doğru attırıyoruz. Bakın yeşil şu şekilde olacak. Yeşili sarmayacağız. Birinciyi yaptık sadece. İkinciye geldim. Bir tane daha. İkincinin içerisine bir tane artırma yaptım. Sonuncuya bir tane daha yaptım. Dolayısıyla 4 tane, 3 tane trabzanı burada 4'e çıkardık. Arada 2 zincir var. 2 zincir çektim. Bakın tekrar şunu şöyle şu şekilde olacak. Bu arkada kalacak. Şöyle arkada kalacak bakın. Birinciye bir tane. İkinciye gelince bir, iki tane. Sonuncuya da bir tane. Yani ne yapıyoruz? Tam ortadaki trabzana 2 tane girerek 3 tane ikili trabzanı 4'e çıkartıyoruz. Ve aralarda 2 zincir var. 1, 2. Tekrar bir kez daha gösterelim. Şuradan giriyorum. 1, 2, aynı yere bir daha. 3 ve 4. 2 zincir var. Tekrar ip aldım. Bakın diğer gruba geçiyorum. Şu yeşili gördünüz mü? Şöyle arkada kalıyor bakın. Bir, iki, ortaya bir daha yapıyorum. 3, son tarafa da bir daha yapıyorum ve 3'ü 4'e çıkarıyorum. 2 zincir, tekrar buraya geldim. 1, 2, aynı yere bir daha. 3 ve 4. Arada 2 zincir. Bu şekilde bu sıramız devam ediyor. Sona kadar gidelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Yine sonda 2 zincir çekiyorum. Şurada 3 tane zincir çekmiştim ya. Üçüncüsüne geldim. Kaydırma yaptım. Yine bunu da bekletiyorum. Bakın hiç kopma yok arkadaşlar. Sırayla örüyoruz. Şimdi yeşil ipime geldim. Burada şöyle evet. 1, 2, yine üçüncüyü buraya bağladım. İp aldım. Alta geliyorum. Buradaki bir tane trabzanları ikiye çıkarıyoruz. Bakın. Bir tane daha yapacağım. İkinciyi şuraya yine bağlayacağım. Şöyle. Bakın bir taneydi. 2 oldu. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İp aldım. Yine bu tarafa geldim. Bakın. Burada şöyle ikinciyi buraya bağlıyorum. 2. Tekrar aynı yere bir daha.
Biraz uzatıyorum bakın farkındaysanız. 1, tekrar buraya 2. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. İp aldım. Önden geliyorum. Bir de buraya bağlıyorum. 2. Tekrar aynı yere giriyorum. 1. Bir de buradan bağladım. 2. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, 2. Tekrar aynı yere girdim. 1, 2 ve 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde devam ediyoruz. 2 tane trabzan, 5 zincir. 2 tane trabzan, 5 zincir. Sona kadar gidelim. Evet, bakın kamera arkasında gösterdiğim gibi yaptım. 5 zincirimi çektim. Şimdi şöyle başlamış olduğum yere geliyorum. Şu şekilde yine burayı bekletelim. Şimdi şurada bıraktığım ipe gidiyorum. Buradaki 4 tane trabzanımız 5'e çıkacak. Bakın şu sıradayız arkadaşlar. 1, 2 yaptık. Şurada 3. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5. İkincisine yine 2 tane yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi ikincisine 2 tane yapacağız. Ve 5'e çıkaracağız. Şimdi şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şunu yine şöyle arkada tutacağız. Bu birinci. Şu ikinciye bir ikili trabzan yaptım. İkinciye tekrar bir tane daha yaptım. 3 oldu. 4. Hemen yan taraflarına geçiyorum. Tek tek yine 5 oldu. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane zincir çekiyorum. Yine bakın şuradan bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanına 2 tane yapıyorum aynı yere. 3 oldu. 4 ve 5. 2 zincir çektim yine. İp aldım. Bakın şuraya geldim. Bir tane buraya yaptım. Hemen yanına 2 tane yapıyoruz. Bir yanına bir de sona yaparak 5 taneye tamamlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hep ikinciye aynı yere 2 tane basıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Size gösterdiğim gibi kamera arkasında tamamladım. Sondayım. 1, 2 tane daha zincirimi çektim. Şurada başlamış olduğum nokta bakın. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. Bir kaydırmayla burayı birleştirdim. Bir zincir çektim burada. Şimdi bir sıra daha bej rengini öreceğim arkadaşlarım. Yeşil bekliyor. Bakın hemen ipimi aldım. Burada geliyorum. Şuraya üçüncüye. 1, 2, 3. Üçüncüye geliyorum. Ve burada bir ikili trabzan yaptım. 1. Tekrar aynı noktaya bir tane daha. 2.
Aynı noktaya bir üçlü trabzan. 2 sarıyorum. Aynı noktaya 1, 2, 3. Biraz daha uzun bir üçlü trabzan. Tekrar bir tane daha üçlü. 2 tane de tekrar son kısma ikili trabzan yapıyoruz. Sayalım toplam kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tanesi ikili trabzan oldu. Bir tanesi tek sardık, üçlü trabzan. Şu ortadaki 2 kez sardık, üçlü trabzan yaptık. Sondaki yine tek sardık, üçlü trabzan. Son ikisi yine ikili trabzan oldu. Toplamda 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şuraya geliyorum. Bunu sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya tekrar sık iğne ile sabitledim. Tığımın üstüne ip aldım. Yine 1, 2, üçüncüye tam buraya bu noktaya geliyorum. 2 tane ikili trabzan önce. Aynı noktaya yapıyoruz bakın. Şurada görüldüğü gibi. Sonra tek sarıyorum, bir tane üçlü trabzan. 2 sarıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. Tekrar tek sardım. 1, 2, 3. Daha sonra 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olacak. Son kısma gidiyorum. Bir sık iğne. 2 zincir. Buraya da geliyorum. Bir sık iğne. Gördüğünüz gibi bu sıramız böyle olacak. Bir tane daha beraber yapalım. Tığımın üstüne ip aldım. 1, 2, üçüncüye geliyorum. Önce 2 tane ikili trabzan. Tek sardım. Bir üçlü. 2 sardım. Bir üçlü daha. Tek sardım. Yine bir üçlü trabzan. Son kısma baştaki gibi 2 tane ikili trabzan. Yine bakın her yaptığınızda sayın, toplam 7 tane olacak. Şu son kısma geliyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Yine sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. Üçüncüye gelip aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, bu sıramızda böyle. Kamera arkasına tamamlayalım. Sonda görüşelim. Evet. Bakın sona kadar geldim. Yine 2 tane zincirimi çekiyorum burada. Şurada başlamıştık. Şöyle başlamış olduğum noktaya geliyorum. Şöyle bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada bu ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Şöyle bej rengi ipimizden burada ayrılıyoruz. Evet, bunun mutlaka uçlarını yakmayı unutmayın. Evet, şimdi yeşil ipimizle devam ediyoruz. Buradaki, şimdi bu sırada 2 olan trabzanı 3'e çıkaracağız. Şöyle bir göstereyim size. Bakın. Son tarafa 2 tane batmışım hep. 2 taneyi 3'e çıkarmışım. Şu anda onu yapacağız. Şöyle yapalım. 1, 2, üçüncüyü şu şekilde şuraya bağlayalım. 1 oldu bu. İp aldım. Şuraya iniyorum. Bakın şu en baştakini tutturacağız. Şuraya. 2,
Şöyle şuradan ve 3. Bu sırada böyle 3'e çıkaracağız. Şimdi tığımın üstüne alıyorum. Bakın şu arkadaki şurada bırakmış olduğumuz 5 zincire geliyoruz. 5 tane üçlü trabzan yaparak geçiyoruz buradan. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle ip alıyorum. Şuraya geliyorum tekrar. Bakın. Şöyle bir, ikinciyi şuradan bağlayarak devam ediyorum. Tekrar bir yandakine geçiyorum. Bir, şuraya bağladım. Tekrar ip alıyorum. Aynı yere batarak buradaki trabzanı 3'e çıkarıyorum. Şuraya. Evet, bu şekilde bakın 1 2 3. Bir daha göstereyim. Sonra kamera arkası yapalım. İp aldım. Hemen şu arkadaki zincire geliyorum. 5 tane üçlü trabzanla burayı geçiyorum. Şimdi bakın. Tığıma ip aldım. Şu birinciye geliyorum. 1 şuradan bağlıyorum. 2 tekrar hemen bir yana geçiyorum. Bakın şuraya geliyorum. 1 2 aynı yere tekrar giriyorum ve 3 trabzana çıkarıyorum. Yine şuraya bağlıyorum. Böyle. Tekrar şu zincirin içine giriyorum. 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tüm çevresini gösterdiğim şekilde. Şurası başlamış olduğumuz yer şimdi. Şöyle geliyorum. Bir kaydırmayla bunu buraya bağladım. Bu sıramız da bu şekilde bitti. Şimdi bu sıramızda köşelerimizi oluşturmaya başlayacağız. Şöyle göstereyim. Şu sırayı yapmaya başlayacağız. Evet, şöyle dikkatli bir şekilde devam edelim. Buraya bir zincir çekiyorum. Şimdi tek tek sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şu beşincisinin sonu. Şimdi şuraya bir köşe oluşturacağım arkadaşlarım. Şimdi burada dikkat edelim. Şu arkadaki 5 tane üçlü trabzan vardı ya. Bunun sonuncusuna geldiğimde şöyle tığımı alıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum bakın. Şöyle. Tekrar bir yana geldiğimde ikili trabzan yapıyorum. Şurada tam ortaya geldiğimde ise tam ortaya 2 tane aynı noktaya ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Yani şuradaki üçüncüye bakın
2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 4 tane ikili trabzan ve 2 zincir yapmış olduk. Şimdi bir yana da hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şuradaki beşlinin birincisine de bir yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzanla başladık. Şuradaki sonda başladık. Buradaki başlangıçta yarım trabzanla bitirdik ve birinci köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi diğer köşeye kadar sık iğne yapacağız. Her birine girerek bakın beraber yapalım. Hiç burada kesmeyelim. Şöyle tek tek hepsine girerek buraya atlıyoruz tabii ki. Diğer köşemizi şuraya yapmamız lazım. Bakın şuraya. Buralara sadece sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şu arkadaki beşinciye geldiğimizde başlıyoruz. Evet. Şurası 5. Şimdi 5.'ye geldiğimde ne yapıyorum? Buraya bir yarım trabzan yaptım. Hemen yanına bir ikili trabzan yaptım. Tam ortaya şuraya ise 2 tane ikili trabzan. Aynı noktaya. 2 zincir ve yine aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bir yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bir yanına ise yani bu 5 tane trabzanın birincisine ise bir yarım trabzan yapıyoruz. Şimdi şuraya yapacağız. Bir tane atlamayalım. Evet. Şimdi tek tek 1 2 3 4 sayalım aynı zamanda 5 içeride de kaybedebiliriz. 6 7 8 9 10 ve 11 tane arada sık iğne oldu. Şuraya atladık. Şimdi diğer köşeyi başlamamız lazım. Ne yapıyorum? Bakın. Şurada sonuncu buranın 5.'sine geldiğimde yarım trabzan yapıyorum. Yarımı yaptım. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına yani şu 3 tanenin ortasına ise tam köşeyi oluşturuyorum. 1 2 aynı yere 2 tane trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane daha. 1 ve 2. Evet. Şimdi bunu yaptık. Hemen yanına bir ikili trabzan daha ve hemen şuraya ise bir yarım trabzan. Daha sonra ne yapıyorum? Sık iğne 1 2 11 tane iki köşe arasında sık iğne yapmış oluyoruz. Bakın burası da 11 oldu. Buranın bu 5 tanenin sonuncusuna gelince ne yapıyorum? Hemen bir yarım trabzanla başlıyorum köşeyi oluşturmaya. Arkasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Hemen buraya tam ortaya ise tam köşeyi yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan. 1 2 zincir. Tekrar aynı noktaya geliyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın tam köşeyi oluşturdum. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hemen şuraya da bir yarım trabzan yaparak
köşeyi tamamlıyorum. Evet, birlikte hiç kesmeden köşelerimizi yapmış olduk. Beraber bitirmiş olduk. Şimdi bakın şurada başlamış olduğumuz yer burası. Şöyle kaydırma yaparak birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve burada şu 3 tanelerin üstüne yarım trabzan yapacağız. Şöyle hemen şuradan başlayalım. 1 2 3 tane yarım trabzan yaptım. Diğerlerini ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bakın köşeye giriyorum. 8 ve 9. 2 tane yaptım. 2 tane zincir çektim. Üstüne aldım. Aynı köşeye tekrar 2 tane daha yapacağız. Ve köşeyi döneceğiz inşallah. Bakın. Böyle. Böyle. Şimdi şuraya kadar yine ikili trabzanla devam ediyorum. Bak şimdi geldim. Yarım 1, yarım 2, yarım 3. Sonra ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bakın köşeye geldim. 1, aynı yere bir daha 2. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaparak dönüyorum. Köşeyi de böyle oluşturuyorum. Evet. Devam edelim. Kamera arkasında gösterdiğim gibi yapalım. Burada görüşelim. Evet, bakın 4 köşesinde yaptık. Şimdi bitişe geldik. Şimdi burada arkadaşlarım bakın istiyorsanız şöyle de bitirebilirsiniz. Hemen buraya gelirsiniz. Bir kaydırma yapıp bir zincir çekip burada bu şekilde bağlayıp ipinizi burada kesebilirsiniz. Fakat daha düzgün bir bitiş olsun istiyorsanız bakın burada da böyle durur. İpi arkasına saklarsınız. Daha düzgün bir bitiş olsun isterseniz de şöyle yapalım. Şöyle bakın. Şurada hiç birleştirmeden şu şekilde şöyle bir iğne yardımı ile iğneye burayı taktık. Şurası bu şekilde. Şuradan şöyle karşıya geçiyorum. Bakın. Tekrar şuranın içine giriyorum. Şöyle. Ve hiç ek yeri belli olmayacak şekilde gördünüz mü? Bir kapatma gerçekleşmiş olacak böyle. Bu şekilde baktığınız zaman bakın hiç belli değil. Daha sonra bu ipimizi burada sağlamlamamız lazım yoksa çıkar. Şöyle arkaya tutturmamız lazım.
Şöyle biraz sıkıştıralım şurayı. Bakın ayrık olmasın. Evet. Buraları mutlaka bakın. Mutlaka yakalım. Şöyle arkadan yapıştıralım. Böyle yaparsak hiçbir şekilde çıkmaz. Şimdi şu ipimizle son bir sık iğne sıramız var. Bunu da beraber yapalım. Videomuzu bitirelim. Bunu yaparken de elinizi yakmayın arkadaşlar. Şöyle şuradan herhangi bir yerden giriyorum. Her birine giriyorum ve sıkmadan böyle rahat rahat bir sıra sık iğne yapacağız. Şu alttaki ipi arada yürütmeyi unutmayın. Şöyle tek tek rahat rahat her birine girerek tüm çevresine sık iğne yaparak çerçeve içine almış olacağız. Bunu ben hepsinde aynı rengi kullandım. Farklı renkler de kullanılabilir. Nasıl isterseniz. İçerisindeki sarı rengi de yapabilirsiniz dış kısmına. Evet, şu köşeyi bir göstereyim. Şuraya kadar gelelim. Evet, bakın köşe kısmına geldim. Şimdi buraya içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere girip bir sık iğne daha yaptım. Dönüşü bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi yine tek tek her birine girerek şöyle rahat bir örgüyle devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. Evet, devam edelim. Yine köşeye geldik. Bakın bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyorum. Buraya bir sık iğne daha yapıyorum. Ve aynı şekilde her birinin içine girerek devam ediyorum. Evet, bu şekilde şimdi köşeleri 2 defa gösterdim. Başladığımız yere kadar gidelim. Evet, şimdi başlamış olduğumuz yere kadar geldik. Şimdi bakın burada bu şekildeyken ipimi kesiyorum. İlmeği buradan çıkarıyorum. Şurada şu başlamış olduğumuz yere geliyoruz. Şöyle daha sonra şuradan bakın içinden geçiyoruz. Şöyle biraz sıkalım. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bunu şöyle arka tarafta tutturmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Güzelce evet, bir motifimizi daha bitirmiş olduk. Şöyle renklerini. Şimdi arkadaşlarım ben bununla diğer kanalıma çanta yapmayı düşünüyorum. Şöyle güzel küçük bir çanta kız çocuğu için sevindirmek için. Dolayısıyla 2 tane bu renkten yaptım. Bakın bir tane daha bu renkten yapacağım. Bunu da çantanın alt kısmına koyacağım. Şimdi ben bunun videosunu çekip de örgü modelleri tasarıma attığım zaman bu videonun da kartlar bölümüne linkini koyacağım. O çanta videosunun linkini koyacağım. Bitiş ekranına da yine o çanta videosunun
linkini koymaya çalışacağım. Dolayısıyla çanta yapmak isteyenler de oraya linke tıklayabilirler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.